konuşup bin ah işitmeye ve görünmez dizginlerle isyan etmeye geldik. Bayanlar baylar hoş geldiniz. Herkese keyifli akşamlar. 6 Eylül Cumartesi. Çok keyifli bir sonbahar akşamı. Çaylar alındı, kahveler alındı. Ekran başına geçildiyse biz de ufak ufak canlı yayınımıza başlayalım. Burak Hocam hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Hocam her gün sana diyorum ki şu programı biraz da sen aç ama ihale yine bana kalıyor. Ama bir şey Yapacak bir şey söyleyeceğim. yok. Geç kaldım o yüzden. Hiç Anca problem geldi değil. ya. Bugün de biz açarız be hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bugün de biz açarız. Ne yapıyorsun? Nasıl keyifler? Vallahi hiç fena değil. Yoğun, yorgun günler geçiyor her zamanki gibi. Ondan sonracığıma. İyiyiz ya. Bir sorun yok yani. Sende nasıl geçiyor asıl? Ben şimdi geleceğim Vallahi kendime. güzel. Dün akşam bu arada ben çok pardon hemen cevaplayacağım. Şu canlı yayınımızı bir taraftan paylaşalım. Bugün için şeyin var mı? Bilgin var mı bize? Genel kültür bilgisi veriyor muyuz bugün? Şimdi bugün aslında genel kültür bilgisinden ziyade çok derin de değil aslında. Herkesin bana kalırsa böyle bu aralar kafasını karman çorman eden. Yani arada bir böyle eğer ki videolar izliyorlarsa zaten görüyorlardır. Özellikle felsefeyle ilgilenenler de çok okuyanlar da bu konuyla ilgili bence aydınlanma istiyorlardır. Yani o aydınlanmayı yapacak merci biz değiliz tabii ki. Biz sadece fikirlerimizi paylaşabiliriz, bildiklerimizi paylaşabiliriz ama bugün şeyi konuşalım. Yani farkındaysan birçok programdır böyle dünyanın gerçeklerinden falan bahsediyoruz. Yani işte birçok konudan konuştuk. Geçen sefer demokrasiden konuştuk. İşte Kurtuluş Savaşı'mızdan bahsediyoruz. Ara ara ben biliyorsun 1 milyon tane değişik hikaye anlatıyorum. Onlarla ilgili bilgiler veriyoruz. Önceki programlarımızda konuklarımız gerçek hayata dair, ondan sonra mesleklerine dair bizlerle bir sürü şey paylaştılar. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Acaba bu kadar ciddiye aldığımız ve bu kadar konuştuğumuz hayat gerçek mi? Yani bu bir simülasyon mu? Şimdi bunun aslında birçok taraftan konuşulması gerekiyor ama biz biliyorsun belli sebeplerden ötürü pek dini konulara girmiyoruz programımızda. Yani biz ne kadar objektif olmak istesek de objektif olarak algılanmayabiliriz korkusuyla aslında bunu yapıyoruz. Ama birçok dinde de aslında hayatın geçici olduğu ve diğer dünya var, değil mi? Detayları çok önemli değil. Ama modern hayatta da birçok felsefi düşünür, bir yandan yani daha doğrusu geçmişte düşünmüşler. Şu andan da bunların moderne yansımaları şeklinde yazılmış kitaplar ve filmler var. Şimdi tabii çok bilinmeyen insanlardan konuşsak ya da onların fikirlerinden konuşsak biraz havada kalıyor. Ben o yüzden bugün daha bilinir, daha böyle insanların ismini söylediğimiz zaman aşina olacağı, işte bir iki filozoftan konuşabiliriz, birkaç filmden konuşabiliriz. Yani o şey bilgilerini programa yayacağım, izin Tamam. verirsen. Öyle. Şimdi şöyle bu arada paylaşımımızı yaptık. Hocam dün çok güzel bir içerik hazırladık. Biliyorsun sen işinden dolayı gelemedin ama Evet. ben olmuş saçma biliyorsun saçma ve komik hem komik hem trajikomik hem gerçekten hani aklın mantığın durduğu olayları listeledik biliyorsun birlikte. Evet. Ben programı yaptım sonradan oturdum programı dinledim. Yani bir yabancıymış gibi dinledim. Bayağı bir radyo formatında gerçekten bir gündüz kuşağı gibi bir format çıktı ortaya. Açıkçası şahsen çok hoşuma gitti bu. Yani bu olur böyle saçmalıklar konusunu bence devam ettirelim derim ben. Çünkü çok acayip hikayeler var. Yani listelediklerimiz bir noktalarıydı bunların. Bunun devamı mutlaka gelmeli diye düşünüyorum. Şahsi fikrim bu. Şimdi biliyorsun ben önce evet simülasyon hikayesi senin daha ziyade ilgi alanına giren ve sahip olduğum bir konu. Ben çok oraya vakıf değilim ama hani bana da sorular yöneltirsen tabii ki konuya dahil olurum bildiğim doğrultuda. Onun öncesinde şuraya büyük bir pencere açmak istiyorum. Müthiş bir milli takım serüveni yaşıyoruz. Futbol bir taraftan, voleybol bir taraftan, basketbol bir taraftan gerçekten şu 2 günde, 3 günde bizi inanılmaz gururlandırıyorlar, mutlu ediyorlar. Açıkçası milli takım formamı giyecektim, bulamadım. Bulsaydım bulamadım yani. Çok aradım.
Gerçekten bu duygulara hocam ihtiyacımız varmış. Milli takım bizim için gurur. Yani futbolu sevmeyen de, taraf tutmayan da, işte basketbol, ben mesela basketbola çok az duyan birisi değilim. Ama söz konusu milli takım olunca her şey, bütün akan sular duruyor. Bir dakika, şunu da yazalım bir taraftan. Benden bir saniye istiyorum. Canlı yayını ben de bir yandan paylaşmaya çalıştığım için. Tamam, ben devam edeyim. Yani bizi çok gururlandırıyorlar. Bir de böyle mesela bunun dışında da özellikle futbol tarafında bu üç büyüklerin bıraktığı leşler var. Bu leşler transfer hikayelerinde bu çocukların birbirleriyle kavga etmeleri için çaba sarf ediyorlar. Antrenmanda yan yana geldikleri zaman böyle magazinsel haberler yapıyorlar. İşte milli takımda kavga çıkacak. İşte bilmem o Kerem'le işte Yunus birbirine girecek falan filan. Arkadaşlar yeter yani. Hakikaten yeter. Biz milli başarılara doymak istiyoruz. Biz saçma sapan magazin haberlerini, üç büyüklerin transfer stratejileri doğrultusunda insanları birbirine kırdırmanın hiçbir manası yok. Bırakın çocuklar diledikleri gibi işlerini yapsınlar. O formayı hak ettiklerini gösteriyorlar bize. Bizim de üstümüze düşen tek şey gerçek anlamda onları destekleyip herhangi bir renk işin içine sokmadan, yani en basit örnek, en son milli maçta neredeyse hiçbir Beşiktaşlı yoktu kadroda, ilk 11'de. Bu önemli mi? Hiç önemli değil. Kim iyi oynuyorsa, kim hak ediyorsa o formayı o giymeli. Finale bakmak lazım, tabelaya bakmak lazım ve sonuçta o formanın üstünde ay yıldız var ve ay yıldızı kimin nasıl temsil ettiği önemli arkadaşlar. O yüzden bu renklilerin, yani Beşiktaş, Galatasaray, Fener, bunların kavgalarından çok sıkıldık artık. Milyon milyon dolar paralar kazanıyorsunuz. Hala her sene batıp işte devletten yardım istiyorsunuz. Bir de böyle yetmiyor. Gazeteciler, işte bilmem magazinciler, basın bu çocukları birbirine sokmak için çaba sarf ediyor. Yazık, günah yani, anlatabiliyor muyum? Gerek yok. Bırakın abi, bak voleybolda sultanlarımız fırtına gibi esiyor. Yani tarih yazıyorlar. Keza basketbolda 12 dev adamımız fırtına gibi esiyor. Biz özledik abi bu günleri. Biz aynı şeyi konuşmayı çok özlemişiz gerçekten. Yani o kadar özlemişiz ki başarıyı. Buradaki başarıdan kastım şey değil bu arada. Hani aynı şeye sevinmeyi özlemişiz. Doğru. Aynı şeye sevinmeyi çok özlemişiz. O yüzden arkadaşlar bırakın, dokunmayın. Dokunmayın, eğlenelim. Dokunmayın, mutlu olalım. Sen ne düşünüyorsun hocam? Aslında tam benim şeyime gelindi şu anda, çünkü biliyorsun ben herhangi bir taraf tutmadan sporda da birçok Evet, konuda bunu cevaplayacağını bildiğim için o cümleyi sana söyledim zaten. aynen öyle. Her zaman böyle spor program, ben daha yeni kendime geldim. Dur şimdi geliyorum, hemen enerjimi sana yönlendiriyorum. Paylaşım yaptım falan filan. Yani şöyle, biliyorsun sizin işte spor programları, yani konuştuğunuz sporla ilgili programlarda ben hep böyle şeyim. Beni kimse sevmez çünkü ben ortada otururum. İki tarafta oynar. Ben iki tarafında golüne sevinirim, basketine sevinirim, işte smacına sevinirim falan diye böyle geyik yapıyor gibi gözüküyorum ama gerçekten böyleyim yani. Şimdi Evet. ben tam milli maçlarda aranan adamım, tamam mı? Sizin gibiyim. Yani Türkiye maçı olsun, ben böyle yani karşı taraf ezilsin, ölsün, gebersin falan diye böyle acayip bir holigana dönüşüyorum. Onun için o milli takımın içindeki oyuncuların onun haricindeki özel hayatlarında yaptıkları, yaşadıkları beni hiç ilgilendirmez. Yani hangi takımda oynuyorlarmış, yurt dışındalar mı, yurt içindeler mi? Belki 3 senelik oyuncu hepsinden iyi oynuyor. Evveliyatı beni hiç ilgilendirmez. Ben tamamen Türk sporcularından tarafım. O yüzden böyle milli zamanlarda ve milli maçlarda acayip böyle bir galeyana gelirim, gaza gelirim ben. İşte tam bu gece benle oturmalık. Yani böyle senede birkaç kere Aynen öyle. birindeyiz yani. Çok doğru noktada seviniyoruz yani. Aynen Ya hocam öyle. benim sana söylediğim yakıştırma demeyeyim de sen öyle anlamayacağını biliyorum. Sana Tabii. söylediğim sıfatı bence cebine koy. Yani sen dünyanın Hacı Yatmaz'ısın. Hani Eyvallah. dünya nereye eğrilirse eğrilsin, nereye dönerse dönsün, kıblen Eyvallah. hep aynıdır yani. Arkadaşlar 298 kişi canlıda şu an bizi izliyor. Çok teşekkür ederiz ilginize. Ya lütfen abone olmayı unutmayın.
Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Lütfen yazmaktan geri durmayın. Gerekirse konularımızı keseriz. Sizin yorumlarınızı okuruz. Hiç Aynen öyle. problem değil. Bizi yeter ki mesajlarınızla mutlu edin istiyorum. Şimdi hocam bir konu geldi, getirdin bize. Bir taş attın. Tık dedi. Ama burada şimdi bu simülasyon hikayesini öncelikle bize bir açmanı istiyorum. Bu arada sen bugün galiba bana bir sürprizin var. Beni Yani buradan şöyle, kaldırıp hatta şunu yapayım istersen. heh, Şöyle oldu. tamam. Tamam. Şimdi şöyle, sürpriz Sen değil devam aslında. et. Tamam, sürpriz değil. Olay şu. Şimdi biliyorsun ben dün zaten birazcık geç kaldığım için özür dileyerek ne yazık ki Evet. yükü sana bıraktım bir. İkincisi seninle ilgili öğrenmek istediklerimizi böyle herkes buradayken konuşalım istiyorduk. Hani bugünü birazcık işte bu simülasyon hikayesine ayıralım. Birazcık devamında kalanında seninle konuşalım. Tabii ki yani başımızın tacı olarak moderatörümüz ve sunucumuz sensin ama bugün azıcık Estağfurullah. senden yükü alayım dedim yani. Eğer Eyvallah. sen de izin verirsen. O yüzden mesaj attım şeyden önce biliyorsun Şimdi, sana. şimdi şöyle bu zaten bizim yani 15 bölüm stüdyo çektik. Bu 6. ya da 7. canlı yayınımız yanlış hatırlamıyorsam ama zaten bir gün bunun benim başıma geleceğini biliyordum ben. Ama ne zaman geleceğine dair bir fikrim yoktu. Aslında bak burada bir haksızlık var. Çünkü benim tarafım yani beni sorguladığın stüdyoda olmuştu. O ayrı bir stres biliyorsun yani. Sana da aynısını yapmak lazım da neyse bugün hadi böyle öyle Ama diyelim. bir şey söyleyeceğim. Şimdi stüdyo yayınında yani daha rahattın çünkü istemediğimiz yerleri kesebiliyorduk. Şimdi burada benim bir şey kesme ihtimalim yok. Sorulara cevap verememe ihtimalim yok. Yani Olur mu canım? her şeyi söylemek zorundayım yani. Burada tam köşede end stream diye bir şey var. 5 Evet. dakikada geriden geldiğimizi düşünürsen çat diye basarsan beğenmediğin yerde yok olur. Aynen öyle, çok haklısın. Peki şimdi ona geleceğiz. O zaman şöyle yapalım. Ben kabaca hani ufak ufak da insanlar toplandığını düşünüyorum. Tekrarlıyorum. Yani gerçekten bugünkü konuyla ilgili fikirlerinizi yazın. Bana bırakırsanız ben çünkü alır başımı giderim. Eğer ki böyle sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorun. İzleyicilerimize de söylüyoruz. Şimdi bu simülasyon meselesi bana kalırsa aslında gerçekten dinler tarafından da incelenmeli ama tekrarlıyorum. Bugün bu topa girmeyeceğiz. Belki çok arada böyle değiniriz. Bugün insanların çok bildiği birkaç tane hem felsefeciden konuşalım, filozoftan hem de bazı filmlerden konuşalım. Bana kalırsa o zaman konuya daha vakıf olacaklar. Bu arada lafını kesmeden yani kesmeyeceğim lafını sana teslim edeceğim ama şimdi burada önce bu simülasyon hikayesi biliyorsun önce böyle bir kulağımıza bir çalındı ufak ufak böyle ya insanlar bunu konuşuyorlar ama hani ben de dahil olmak üzere hala tam olarak neden bahsedildiğini, simülasyonda yaşamak nedir? Kim buna neden inanıyor? Bu felsefenin temeli nedir? Önce istiyorsan buradan başlayalım ki anlamış olarak devam edelim seni dinlemeye. Şimdi bu iş aslında şöyle başlıyor. Simülasyonda mı yaşıyoruz teorisinin en başına gidersek, daha doğrusu en bilindik açıklayıcılarından birine gidersek burada Platon'a gitmeliyiz. Tamam mı? Şimdi Platon'un mağara allegorisi diye bir şeyi var. Şimdi gölgeler gerçek mi? Tamam mı? Hikaye bundan ibaret. Şimdi bir mağarada olduğunuzu düşünün. Allegori şunu söyler. Platon'un mağara allegorisi. Bir mağarada birçok insan oturuyor ve bir mağaranın sadece tek bir ışık girişi var. Tamam mı? Ve bu insanlar mağaranın ışığının girdiği yere sırtlarını vermiş vaziyette aslında bir duvara bakıyorlar. Yani ışık arkamızda, benim arkamdaki duvarda, ben burada oturuyorum, önümde bir duvar var. Öyle düşünün. Ve dışarıdan gelen ışığın ben ve benim gibi insanların arkasından vurarak o duvar üzerinde yaptığı biz sadece gölgeleri görüyoruz. Bir içeride atıyorum 100 kişiyiz, tamam mı? Yani bu tabii ki bir meblağ, sembolik. Ve biz sadece 100 kişi atıyorum belki 3 tane inek, 5 tane bilmem ne, bu detaylar önemli değil. Biz gelen ışığın şeylerini, gölgelerini görerek asıl dünyanın o olduğuna inanıyoruz. Allegori bunu söylüyor ve buradaki insanların en önemli şeylerden biri aslında zincirli olması. Yani hiçbiri kafasına göre doğuştan itibaren bakın. Yani öyle bir nokta ki doğuştan itibaren
herkes zincirli olduğu için hiç kimse mağaradan çıkmaya çalışmıyor. Ve tek bakabildiği yerin öne olduğuna inanıyor. Ve gördüğü şey sadece arkadan gelen ışığın yansımaları. Şimdi aslında yani gerçek zannettikleri şey bir illüzyon. Ve bir gün bu içeridekilerden bir tanesi zincirini kırıyor ve mağaradan çıkıyor. Tabii ilk çıktığında, burası çok önemlidir ve yani gerçekten hayal ettiğiniz zaman o anı yaşayın içinizde mesela. Kapkaranlık bir ortamdan gölge gördüğünüz, ışığın sadece arkada geldiğiyle yaşadığınız bir yerden arkanızı dönüp ışığa çıkıyorsunuz. Ve bir anda gözleri kamaşıyor. Sanki orada hiçbir şey yokmuş gibi düşünüyor. Yani bunu belki dinlerdeki ölümle şey yapabiliriz, ilişkilendirebiliriz. Ya da biraz sonra vereceğim işte çok popüler kültür filmlerinden birçok sahneyle özdeşleştirebileceğiz. Bir müddet sonra göze alışmaya başlıyor tabii yani. İşte her gerçek hayatta da oluyor değil mi? Bir anda ışığı açınca böyle görmeyiz ama sonradan gözümüz alışır. Bu vatandaş dışarı çıktığında bir bakıyor, burada bir dünya var. Yani içeride gördüğü gölgelerin haricinde dışarıda aydınlık bir hava var. Bir de tabii sadece içinde bulunduğu ortamın gölgelerini gördüğü için hayatında dağ görmemiş, hayatında nehir görmemiş, ağaç görmemiş. Bu şu anda yani tabii ki şu anda anladığımız dünyayı ben dünyadan örneklerle anlatabiliyorum bunu ama belki de bizim görmediğimiz birçok şeyi ve bilmediğimiz birçok şeyi görüyor. Velhasıl bir anda heyecanlanıyor. Bir müddet sonra alışıyor ve mağaraya geri dönüyor. İnsanlar tabii bıraktığı gibi aynen zincirli bir şekilde gölgeleri izliyorlar. Hepsine başlıyor anlatmaya, diyor ki bakın diyor yani burası gerçek değil. Arkanızı bir dönseniz bambaşka bir şey var orada. Bir çıksak ışık var. Yani orada şu anda idrak edemediğiniz bambaşka bir dünya var ve siz burada gördüğünüz zannettiğiniz doğrularla aslında bir yalan içinde yaşıyorsunuz. Bir hayal içinde yaşıyorsunuz diyor. Aslında beklenti şudur değil mi? Yani o daha onlara bir yol açtı. Biraz sonra Matrix filminden bahsedeceğiz değil mi? İşte orada Morpheus gider Neo'ya 2 tane işte Red Pill orada Blue Pill diyor. Yani mavi yeşil. Mavi kırmızı. Birini seçtiğinde bambaşka bir hayata geçeceksin diyor. Sonrasından oldukları da yani olanları da konuşacağız filmde ama aslında işte mağara alegorisinde yaşanan bu. Hiç kimse inanmıyor ve gitmek de istemiyor. Ve hatta bu insan kötü insan ilan ediliyor. Yani senin diyorlar söylediklerin bizi kandırmak için biz buradan çıkarsak ölebiliriz. Biz buradan çıkarsak gerçeklikten aslında o zaman şaşacağız. Gerçekliği o zaman kaybedeceğiz diye insanlar doğal olarak kendisini pataklıyorlar kaba tabirle. Ve buradan aslında çıkan ders birçok. Yani dediğim gibi bunu dinlere yormak istemiyoruz ama orada da biliyorsun Hristiyanlıkta, Orta Çağ'da papalığın yaptığı şeyi hepimiz biliyoruz. Hani bu taraf olarak anlatılmış bir şey değil, gerçek bir şey. Yani işte adamlar cennetten bilet sattılar. Yani insanların gözünü karartmak için söylenen yalanlar bütün dinlerde mevcut. Ama tabii biz bunu bugün filmlere bağlayacağız. Filmlerden bazı sahnelerle anlatacağız. Sana da tabii bununla ilgili sorular soracağım. İlla ki çünkü Matrix'i izlemişsindir. Yani izlememiş olman mümkün değil diye düşünüyorum. Öyle mi? Yani Matrix'i izledim açıkçası ama ben açıkçası bu konuyla ilgili çok fazla bilgi birikim sahibi değilim. Yani hani doğru insan olmayabilirim bunu konuşacak. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ama o zaman sana şu soruyu sorayım. Hiç böyle bazen uyandığında gerçekte misin ya da rüyada mısın diye arada kaldığın bir şey oluyor mu? yani çok gerçekçi rüyalar hepimiz görüyoruz. Ya canımızın yandığı, mesela sana şöyle bir karşılık verebilirim. Belki bu biraz daha açar. Bilinçaltı dediğimiz şey var ya hani hepimizin bilinçaltı işte biz uyusak da devam eden işte bazı rüyalarda gerçekten canımızın acıdığı hani o hissiyatı yaşadığımız rüyalar görüyoruz hepimiz. Şimdi benim bir tek orada ya ulan çok buralara girmediğim dediğim konulardan bir tanesidir bu. Çünkü çok fazla anlam veremem. Yani bilinçaltı tamam abi. Bilinçaltı da bu kadar gerçekten bilgisayar şeklinde düzenli yaşamak, göstermek, ekrana getiriyor resmen. Ya benim mesela şöyle bir bilinçaltım vardır hocam. Ben gece rüyamda o gün yaşadıklarımın ortalamasını görürüm. Ve birbirine bağlanmış senaryo şeklinde görürüm.
Şimdi bu benim bilinçaltım. İşte kimisi çok kötü şeyler görür ve o gördüğü şeyler gerçekten çıkıyordur. Hı hı. Kimisi işte başka, yani çok böyle bir araya getiremiyorum açıkçası taşları. Ama Evet. söylediğinin cevabını şöyle verebilirim. Evet, bazı rüyalarda gerçekten ya rüya mı gerçek mi duygusuna kapılıyorum. Bazen mesela sabah uyandığımda, işte en basit örnek vereyim, kaybettiğim bir büyüğümü görüp rüyamda sabah onun özlemiyle uyanıyorum. Şimdi bu duyguya dokunan bir şey olduğu için hani Evet. çok da fazla önemsenmezlik yapılamaz yani. Ciddiye alınması gereken bir konu. Eğer Doğru. sorduğun şey buysa. Evet, yani neden bunu sordum sana? Çünkü hani bu konuyla ilgili çok düşünmüyorum diyorsun ama emin ol aslında bu konuyla ilgili çok düşünüyorsun. Sadece insan bunu fark etmiyor. Yani şimdi rüyalarda biliyorsun REM denen bir bölüm var. Burası en derin rüya gördüğün yer ve burada çok fazla bir şey aslında hatırlamıyoruz. Yani beynimiz dinleniyor, öyle söyleyelim. Ama genellikle bazı noktalarda şey hissediyoruz. Hani işte tam uyanmaya yakın böyle 5 gün yaşamışız gibi bir şey oluyor, değil mi? Aslında sen onu gerçekten uyanmadan önceki 15-20 saniyede görüyorsun. Çünkü zaman ve mekan mehrumu. İşte bizim o arada kaldığımız yerde yok. Şimdi bunu tıp gerçekten şey olarak algılıyor. Bu arada yani doğru bir tıbbi teşhisi de var bunun. Tam arada kaldığın bir evre var. Bu evrede işte beynin ayılmasıyla uyku arasında geçen ve beyin hormonlarının inanılmaz farklı çalıştığı, sinapsların farklı birbirleriyle iletişime geçtiği, bir yandan senin mesela bir sene önce izlediğin bir filmden küçük bir kesit, bir yandan dün akşam benimle yaptığım programdan, daha doğrusu yapamadığın programdan, belki yalnızlıktan bir kesit. Belki de oradaydın. Belki evet, halbuki oradaydım. İçinde varım. 3 gün sonra başka bir işte şeyden, dün akşam eşinle konuştuğundan, köpeğinin şey yaptığından, ben oğlumdan, annemden öyle bir etkileşim ki televizyonda, sosyal medyaydı ve o arada o sinapslar öyle bir çalışıyor ki sana belki hayal alemi yaratıyor. Şimdi bilim bununla böyle bir açıklama yapıyor. Şimdi bunu tasavvuf şeyle açıklıyor. Yani biz diyor evrenler arası geziyoruz, değil mi? Bazı isimler çok önemli değil. İşte bir kişi oturuyor, değil mi? Diyor ki hatta müritleri o şu anda burada değil diyor mesela. Neden? Çünkü onun başka alemlerde başka ermişlerle konuştuğunu düşünüyor. O da bir bakış açısı. Bazı işte doğu kültürlerine gittiğin zaman bunu ufak böyle kafa yapıcı otlarla işte ne bileyim bunun gibi böyle küçük uyuşturucu etkisi olan başka şeylerle belli bir böyle bilinç düzeyine geldikleri zaman olduğuna inanıyorlar. Bu da biliyorsun Mesela şeydir. Kabile etkisidir. Kabileden gelme hikayedir o. evet mesela yani çok mesela enteresan bir şekilde ne bileyim Amsterdam'a gidiyorlar, orada biliyorsun burada legal olmayan ama orada legal olan, o yüzden rahatlıkla konuşabildiğimiz bazı şeyler denediğinde birçok insanın aynı ortamda aynı şeyi gördüğünü görüyorsun. Aynı Evet. şeyi anlatıyorlar, tecrübeyi anlatıyorlar. Halbuki hepsi başka insanlar ama o senin söylediğin gibi ortak bir bilince varıyorlar belki de. Belki de bütün dünyada yaşadığımız herkes ortak bir bilinçte böyle bir şey yaşıyor ve ara ara biz bundan kopma. İşte bilimin anlattığı gibi, dinin anlattığı gibi gibi gibi. Bir Şimdi soru var bu arada. Sanal evet, gerçeklik, bana sorum. Sanal gerçeklik ve yapay zeka ilerledikçe bir gün insanlar simülasyon yaşamı gerçek hayata tercih edebilir mi? Ya kesinlikle tercih eder bence. Ben bu ederim konuya yani. şimdi bu konuya o zaman cevap vermeden önce şöyle yapalım. Bir Matrix filmini kısaca hatırlayalım. Tamam, çok kısa geçeceğim. Şimdi burada bizim bir karakterimiz var. Eski, ya bundan tabii 99 senesinde yapıldığındaki teknolojiyi görüyoruz filmin başında. Gene internet var bu arada. Yani bugün yaşadığımız birçok şey aslında o gün de vardı ama sadece daha iptidai yöntemlerle. Daha büyük ekranlar, işte daha büyük klavyeler, daha yavaş internet erişimleri falan ama source kod aynıydı bakın. Yani bizim bugün idrak edemediğimiz şey şu. Yaşadığımız sanal gerçeklik, işte bilgisayarlar, telefonlar, bir mühendis olarak bunun temellerine iniyorum. Bir ve sıfırlardan oluşuyor. Başka hiçbir şey yok. Hatta bir programda ben yapay zekayı anlatmak isterim. Onunla da ilgili böyle mümkün mertebe temele inerek anlaşılacak şekilde bilgi vermek isterim. Konuşuruz ama bu işin temelinde bir ve sıfır. Yani bir şey ya vardır ya yoktur var. Bugün benim seni gördüğümdeki renkler tamamen bir ve sıfırlardan oluşuyor. Belli bir algoritmayla, belli bir işlemciden geçiyor ve biz bunları yayın olarak görüyoruz, yazı olarak görüyoruz gibi gibi. Şimdi Neo tabii orada bir hacker, işte bir programcı ve öyle bir noktaya geliyor ki yani geldiği zaman
şöyle düşünün. Bugünkü sosyal medya üzerimize çullanması, teknoloji çullanması gibi bir zaman da değil. Bunun belki binde birinden bahsediyoruz. O zaman bunlar irdelenmiş. Ve diyor ki bu hayat gerçek değil. Yani başka bir şey var. Tabii ki oranın anlatımında bir Morpheus olduğuna inanıyor. Morpheus'un detaylarına girmeyeceğiz. Çok uzun hikaye ama birazcık araştırsınlar. Gerçekten o ismin neden o filmde o karaktere verildiğini görür izleyiciler. İşte bir Trinity var. Aynı şekilde lütfen araştırsınlar. Ve şunu arıyor. Bu çıkış diyor. Yani benim bu sanal gerçeklikten çıkışım asıl gerçekliğe Morpheus'u bulursam o bana yol gösterecek diyor. Morpheus'un bir gemisi var. Nebukadnezar. O da işte gene araştırsınlar lütfen. Böyle bir aslında aracı şeyde eski felsefede ve birçok kanalda bulabilirler. Neyse velhasıl bunu buluyorlar, tamam mı? Sözün kısası. Ve diyor ki Morpheus 2 tane seçeneğin var. Ya gerçek, yani burada kalacaksın ya gerçekten aradığın gerçeği seni götüreceğim. İşte mavi mi, kırmızı mı hap, değil mi? Tabii ki Morpheus diyor ki ben bunun için buradayım zaten. Benim gerçeği bulmam lazım. Aynı şeydeki gibi, Platon'un mağarasındaki alegorideki gibi adamın gerçeğe çıkması gibi. Bir anda gözlerini açıyor ve aydınlık. Şimdi yani gözlerini açtığı aydınlık makinelere bağlı yaşamış olduğu bebeklikten doğmuş, ana rahminde gibi bir sanal ortamda büyümüş, her yerine kablolar bağlı bir şekilde. Aslında bilgisayarların ve makinelerin onu sadece pil olarak kullandığı bir gerçek dünyaya doğduğunda bir bakıyor, tanıdığı ve bildiği her şey yok. Yani tamamen bir rüyada yaşamış. Ona verilen bir bilgisayar simülasyonunun içinde gerçek zannedip, yediği hamburgerin gerçek olduğunu zannedip, gittiği işin gerçek olduğunu zannedip, işte gün içindeki 24 saatin gerçek olduğunu zannedip böyle bir hayat yaşamış ve asıl gerçekliği gördüğünde aynı bizim alegorideki gibi şok oluyor. Ama onun şoku kötü olmasından ötürü. Bizimki daha güzel bir şey görmüştü. Bu diyor ki böyle bir şey olamaz yani. Bu gerçek olamaz. Ben aslında şimdi cehenneme geldim gibi bir şey oluşuyor kafasında. Ama tabii işte Morpheus falan filan etrafındakiler bunun doğruluğuna inandırıyorlar. Doğruları anlatıyorlar. Asıl gerçekten şu anda yaşadığının simülasyon olduğunu gerçek hayatta onu simülasyona tekrar soktuklarında anlıyor Neo. Bu nasıl oluyor? Beynine tekrardan işte bu simülasyonu verdikleri şeyi sokuyorlar. Gerçek hayatın içine bir bilgisayar programının içine gönderdiklerinde fark ediyor ki öbürü de program olabilirmiş. Yani arada kalmasının bir anlamı yok. Çünkü buna tık bağlıyorlar, adam kung fu öğreniyor. Tık bağlıyorlar, helikopter uçurmayı öğreniyor. Tık bağlıyorlar, bilgisayar oyunun içinde uyanıyor. Tık Aslında bağlıyorlar. yani Elon Musk'ın projesi bu, biliyorsun değil mi? Yeni, yani önündeki Evet. 2 projeden bir tanesi. Bir çip bağlayacaklar sana ve örnek veriyorum o çipe yükleme yapacaklar ve bir anda piyano çalmaya başlayacaksın. İşte ben İtalyanca konuşmak istiyorum diyeceksin. Yüklü bir miktar para vereceksin ve İtalyanca konuşmaya başlayacaksın. Yani hakikaten Aynen. arkadaşlar hafife alınacak bir konu değil. Belki ya şimdi ben de hocam seni kestim ama şu arayı söylemem gerekiyor. Lütfen. İlk bakışta şöyle anlanabilir. Lan ne konuşuyorsunuz diyebilirsiniz ama şimdi bu simülasyon hikayesi yıllardır filmlerle bize ilk başta anlatılmaya başladı. Ama Evet. günümüze geldiğimizde hepimizin farklı ilgi alanları var ama yani mutlaka içlerinde işte Rüya Tabirleri kitabı okuyorsunuz mesela. İşte Evet. diyorsunuz ki mesela boğa gördüm, ne anlama geliyor? Şimdi bunların hepsinin içerisinde bir nebze bunlar var. Yani örnek veriyorum, işte herkes şey yapar ya, mesela Kara Fatma geçti. Bu uğursuzluktur der. Şimdi bunun geldiği bir yer var. Şimdi bizim burada aslında bunu konuşma temelimiz bu. Bunların nereden geldiği. Şimdi ben sana Evet. mesela bir pencere daha açayım. Inception filmini biliyorsun, Leonardo DiCaprio. Aynen Ee, öyle. Şahane bir örnek ver. Evet, Inception filmi de çok net anlatır bunu. Rüya içinde rüya görür, rüya içinde rüya. Hatta 3-4 kata falan inerler. Aynen Ee, öyle. o da benzer bir şey değil. O yüzden gerçekten hafife almayın. Yoksa ben normalde böyle cinler, şeytanlar, işte bilmemler, hiç yokum oralarda. Hani böyle işin Ama bak o öyle tarafı. değil. Bu öyle Vallahi değil gerçekten. değil, hiç yoksun değil. Sen biraz önce hani ben hiç yokum dedin ama tam tersi. Yani bak ben o kadar çok şey düşünüyorum ki neresinden tutacağımı şaşırdım. Böyle daldan dala atlıyorum. Biraz sonra bazı böyle konuştuğumuz şeylerde bir şey gelecek aklına, bir bakacaksın kendin sorgulamaya başlamışsın bu meseleyi, tamam mı? Biraz önce işte Zeynep Hanım'ın burada sorduğu soruya gelelim. Yani
sorunun temelinde biz ileride diyor şeyi mi seçeceğiz? Yani simülasyon Yani yaşamı. sanal gerçeklikle gerçek yaşam arasında bir seçim yapabilecek miyiz? Seçim yapabilecek miyiz? Yapabilirsek de neyi seçeceğiz, değil mi? Şimdi Evet. bunun gene Matrix'e dönelim. Orada bir karakter var. Tekrarlıyorum. İsimler çok önemli değil. Ve bu adam, ajanlar var filmin içinde. Bunlar aslında bilgisayar programının arada bir yanlışlıkla uyanan ve program içerisinde glitch yaratan. Buna programlama dilinde exception derler. Yani asıl düzeni bozan, tamam mı? İçerideki yanlış kodları buluyorlar. Ve bunlarla buluşuyor. Diyor ki beni geri gönderin. Yani beni diyor bu programdan, gerçeklikten çıkarın ve lütfen geri gönderin. Ben diyor buraya geldiğim andan itibaren yediğim hamburgerin hamburger olmadığını bildim, nefret ediyorum. İşte ne bileyim kadınlarla birlikte olmanın gerçek olmadığını gördüm, nefret ediyorum. Arabalara biniyormuşum, işte gerçek değilmiş. Beni diyor o bildiğim gerçekliğe geri gönderin. Elime de bilmem kaç milyon dolar verin. Beni diyor yalan bir hayatla bırakın. Şimdi bir bölüm bunu isteyebilir gerçekten. Çünkü hayatta edindiklerinden ve elinde olanlardan mutlu olan ya da bundan başka hiçbir çıkışının olmadığını düşünen bir kesim olabilir. Farklı bir şey verdiğinde bu adamlar mutsuz olabilir. Bir yandan da gerçekten doğruları bulmak isteyen bir ekip olacaktır. Yani bana kalırsa bu sorunun doğrusu ya da yanlışı insanın tamamen kendisinde gizli. Ben mesela bu işte devlet meselelerinde, millet meselelerinde konuşuyoruz. Hep ne diyorum? Niye gidiyorlar yurt dışına, değil mi? Yani var oldukları yerde mutlu olsunlar. Yani ben birazcık insanın olduğu yerde çabalarsa, içinde de biraz mutluluk varsa Cem Yılmaz'ın dediği gibi Tibet'te aramaya gerek yok. Burada bulabileceğine inanan bir tipim. Bana mesela böyle bir imkan sunsalar ben gitmek istemem. Ama yani burada kalmak isterim. Bana ne yani şeyden, anladın mı? Gerçeklikten falan. Izdırap çekeceksem gerçeklikte yalanda mutlu olmayı seçerim yani. Nasıl? Herkesin kendi tercihi. Herkesin kendi tercihi ama benim mesela arada kalacağım tek şey senin biraz önce söylediğin projede Elon Musk ne dedin? Bilincimizi işte makinalarla birleştirecek. Yani bir Burada çip ekleyecek sana zihnine evet, ve o çip sayesinde o çipe örnek veriyorum sen İtalyanca konuşmak istiyorsan bir bilgi informasyon yüklenecek ona yazılımlar aracılığıyla ve sen İtalyanca konuşmaya başlayacaksın. Çünkü o aynen, çip doğrudan beyni etkiliyor olacak. Yani aynen, aslında bu bahsettiğin konuyu şeyde de çok iyi işliyorlar. Gamerlar, oyun sevenler çok iyi bilir. Assassin's Creed diye bir oyun var. evet, Assassin's Creed bir başından beri aslında sanal gerçekliği anlatıyor. İşte Nathan diye evet, bir karakter var. Gidiyor bir mağarada işte bir sistem var. Sistemin içine yatıyor ve yüzyıllar evveline geri dönüyor. Oradaki tarihte yanlış yapılan işte şeyleri düzeltmeye çalışıyor. İşte tam olarak bundan bahsediyoruz. Aslında aynen öyle. hayatımızın her noktasında, her yerinde var. Bir şey daha Var. ekleyeceğim. Dejavu dediğimiz şey var ya hepimiz yaşıyoruz bunu. Aynen öyle. Dejavu sistemin hata vermesi işte. İşte o Matrix'te bunlara dejavu derken glitch'lerden bahsediyor. Biraz önce söylediğim yazılım dilinde o exception'lardan bahsediyoruz. Bu dinde de başka. Yani mesela bazen rüya görüyorsun, kendini başka bir yerde görüyorsun ya başka birileriyle bir şey yaparken. Orada da o eski hayatından alıntılar olarak hani geri geliyor. Dejavu bambaşka bir felsefedir. Buna sadece bir program ayırabiliriz yani. İnanılmaz Kesinlikle. bir şey. Şeyde de biliyorsun Budizm'de de reenkarnasyon var işte o tekrar gelme hikayesi. Aynen. Yani burada ben şununla ilgili son yorumumu yapayım. Benim işte Zeynep Hanım'ın yaptığı yoruma bir tane bana önerildiğinde hayır diyemeyeceğim şey var. Elon Musk gelse, tamam mı, dese ki bütün bilincini alacağım. Bilincin hiçbir zaman ölmeden sen ölümsüz olacaksın. Bak buna okeyim. Bunu iki kişiden şu anda kabul ederim. Bir, bu teknolojiyi bulandan, iki vampirlerden. Tamam, beni ısırabilirler abi yani. Ben böyle gerçekliği falan aramak istemiyorum yani. Sadece var olduğum yerde hiç ölmeden yaşamak isterim yani. Hocam bana teklif etseler bir 3 gece 4 gün kaçarım o tarafa. Hayatta kaçamam. Bakar gelirim ama ben şu an ömrü yani ölümsüz de olmak istemem açıkçası. Bir ömrü var ve bir gün bitmeli abi. Hocam dünyada milyarlarca canlı yaşıyor. Sayısız canlı yaşıyor. Birileri gidecek ki yerine birileri gelecek. Yani dünyaya kazık çakamayız.
O yüzden bence şöyle, yani şu konuda seni takdir ediyorum. Bu arada söyleyeyim. Her şeyi doğru anlatmak başka bir şey. Anlatıyormuş gibi yapmak başka bir şey. Şimdi arkadaşlar, konular ne kadar değişik olursa olsun. Şimdi ben normalde atıyorum bir canlı yayında simülasyon konuşuyor olsalar girmem. Ama girdiğim zaman da çıkamam. Evet. Bu da sizin hayat tercihiniz. Ya bu da sizin tercihiniz. Sanal gerçeklik mi? Salonda oturup kahve içmek mi? Şimdi Peki bir dakika. çok... Ha. Söyleyeceğini söyle, ben başka bir küçük bir Yok şey yok, açayım. lütfen. Parantez açacağım. Şu konuyu da çünkü düşünüp senin fikirlerini istiyorum. Ondan sonra da bu meseleyi hani kabaca anlattık. Sana geçeceğim çünkü. Şimdi çok eskiden, galiba 98 senesi falandı. Truman Show diye bir film vardı. İzledin mi? Tabii ki de. Şimdi bak, şu anda, yani şu ana kadar anlattığımız, daha doğrusu benim bütün bu fikir fırtınası içinde anlatmaya çalıştığım şeylerde hep böyle bir sanallık vardı, değil mi? İşte yapay zeka var, bilmem ne var, o var, bu var. İşte dinlerden konuştuk, rüyadan konuştuk, elle tutulamayan bir sürü meseleden konuştuk. Hatta değiştiremeyeceğimiz filmden konuştuk falan. Şimdi Truman Show böyle değil. Bu, farkındaysan, yani hatırlıyorsan, bambaşka bir hikaye. Şimdi orada bir Truman Burbank vardı hatırladığım. Tamam, adamın adını bak unutmamışım. Bir şeyde, kasabada yaşıyor. Sea Haven birinden biri. Sea Haven olması lazım. Ve bu adam küçüklüğünden oraya konmuş. Her taraf kamera. Tabii ki ayda olan bir setten bahsediyoruz, tamam mı? Kapatmışlar üstünü. Bu adam gerçekten böyle bir dünyada yaşadığını düşünerek doğmuş, büyümüş, okula gitmiş, kız arkadaşı olmuş, işe girmiş, rutin hayatı olmuş ve bu adam bir sette her tarafı kameralar, yani Big Brother gibi, işte Türkiye'de neydi o, biri bizi gözetliyor hikayesiyle başlayan muadilleri gibi her taraftan kameralarla bütün dünyanın izlediği bir hayatı yaşıyor. Yani bu adam bir tek düşünceleri okunmuyor. Tuvalete gittiği zaman birileri izliyor, annesiyle kavga ederken izliyor, ergenliğini izliyor, ilk işte bilmem nesini izliyor. Her ilkini, her tekrarını birileri sürekli izliyor. Ve bu adam bir gün böyle kıllanmaya başlıyor. Ya bir gördüğü karakteri bazen bir daha görüyor. Ne bileyim, işte bir olay oluyor mesela. Aynı senin Hocam biraz önce dediğin gibi o izlememiş olan yoktur diye düşünüyorum ya. bence vardır. O yüzden merak ettirmek adına anlatıyorum. İzlesinler. Çünkü Matrix gibi böyle çok her tarafta bilinmiş bir film değil. Ama inanılmaz bir film. Ve günün sonunda bu adam, değil mi, bir araştırırken bir gün böyle gidiyor şeye doğru. Yani işte dağlara, tepelere. Ben buradan işte şeye bineyim gideyim diyor. Kayıya bineyim gideyim diyor ve tak, dekorun ucuna vuruyor. Yani inanılmaz bir aydınlanma. Buradaki aslında verilen mesaj da bu. Adam gerçeği öğrenmeye başladığında da tabii ki yaşadığı bütün hayatın yalan olduğunu fark ediyor. Yani çok enteresan bir felsefe. İnsanlar biraz bunu böyle düşündüğünde, senin biraz önce söylediğin gibi, bana kalırsa sadece iki seçenekleri var. Arada kalamazlar. Yani ya evet, ya ben bu set içinde mutluyum desinler. Hayatlarına devam etsinler. Ya da öbür tarafa gittiklerinde ya da gitmeyi başarırlarsa bilsinler ki çok mutsuz olacakları şeylerle karşılaşabilirler. Bu riski almak istiyorlar mı? Yani bunu gerçekten böyle sonlandıralım falan, çünkü bu felsefenin sonu yok diye Ya yok, düşünüyorum. bu şimdi bir felsefe ama yani felsefede bir şey vardır aynı zamanda yoktur ya. O Evet. yüzden buradaki biz sadece bir başlık olarak bunu ele aldık. Bu bizim topyekün inancımız diye anlatmıyoruz arkadaşlar. Öyle düşünmeyin sakın. Sadece Evet, gerçekten bence irdelenmesi gereken bir konu. Çünkü herkesin kulağına kaçan bir su var bu konuyla ilgili ama kimse net olarak ne olduğunu bilmiyor. Yani birçok insan aynen bilmiyor. öyle. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani o yüzden konuyu ele aldık. Ya Arkadaşlar, bir de ele şöyle aldığımız konuları önce bizi öğreniyoruz burada. Onu Bir de şunu söyleyeyim yani. yapmak istedim. Yani herkes simülasyonda mı yaşıyoruz derken bir sürü böyle, şimdi bana kalırsa insanların bilgi edinememesinin en önemli sebeplerinden biri bu bilgiyi nerede arayacaklarını ve nereden başlayacaklarını bilmemeleri. Hadi şimdi işte bir yapay zeka arama motorları çıktı, yazıyorsun, o sana böyle bir şeyler veriyor ama onun da nereden başladığı, doğru mu ya da yanlış yerden başladığını bilmiyoruz. Ben onlara 3 tane şu anda bugün temel kavram verdim. Dördüncüyü Evet. vermekten ne yazık ki itinayla çekindim. Ama
Bir tanesi allegorisi, değil mi? Mağara allegorisini incelesinler. İkincisi Matrix'e baksınlar. Hocam Üçüncüsü filmleri izleseler bile yeterince açık bence. illaki bir aydınlanmak için bir şeyler araştırma yoluna gideceklerdir. Dördüncüsü, yani belli bir seviyeye ulaştıklarına inanıyorlarsa da dinleri ve geçmişi araştırsınlar. Her yerde bununla ilgili bir şey bulacaklardır. Böyle bir vizyon açmak istedik bu akşam. Şimdi Bu bunu konuda yapmış olarak bu konuda Vanilla Sky da tercih edip söyleyebilirim diyebilirler. Bir de Tom Cruise'un şeyi vardı. Yarının sınırında, The Age of Tomorrow. O da aynı. Evet. Bu hikayeleri anlatıyor. Son olarak bunları önerebiliriz. Doğru. Arkadaşlar bu arada hocam sana ek olarak bir şey söyleyeceğim ama 301 kişi bizi izliyor şu anda. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Bizi takip ederseniz, abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu oluyoruz. Çocuklar gibi şen oluyoruz. Siz bizi izleyip yorum yaptığınızda ve bizi takip ettiğinizde. Kişisel yorumlarınızı da bekliyoruz. Biliyorsunuz hemen ekrana getiriyoruz ve paylaşıyoruz da. Evet. Ek olarak şimdi bu simülasyon hikayesinden ufak ufak kapıyı kapatırken şöyle bir projem var. Sen Nasıl Olduğunu tamamen canlı yayın ile alakalı. Belli bir şu anda tabii biz canlı yayında çok yeni olduğumuz için henüz böyle bir izleyici kitlesine sahip değiliz. İşte kimi programımız daha çok izleniyor, kimisi daha az izleniyor. O yüzden şu an bunu dengeleyemiyoruz ama bizi takip eden, bizi izleyen o sabit, sadakatli izleyicilerimizi canlı yayınlarda ben yayına katılmalarını isteyeceğim. Bir bölümde, yani bunu sık sık yapacağız ve her bölümde, yani her o yaptığımız bölümde izleyicilerimizden hayatlarındaki en keyifli hikayeleri anlatmalarını isteyeceğiz. Çok güzel. Yani mesela örnek veriyorum, şu anda bizi izleyenlerden bir arkadaşımızı canlı yayına alacağız ve bize çok uzun olmamakla beraber tabii ki ama bize hayatındaki en etkili ve en mutlu hikayesini anlatmasını isteyeceğiz. Böylece bunun temel amacı aslında mutluluğu paylaşmak olacak. Başka hiçbir amacı olmayacak. Bu da bizi birbirimize aslında daha çok bağlayacak diye düşünüyorum. Çünkü biz hani ben şeyi sevmiyorum. Biz burada açalım işte insanlar olmasa da konuşalım, çekelim, gidelim. Yok abi. Yani beni izleyenler, bizi izleyenler çok değerli. Onlar için onlara konuşuyoruz ve onlar varsa biz var olabiliriz burada. Doğru Yoksa biz yan yana da oturup bunları zaten konuşabiliriz. Diyorum ve şu anda 42 dakikada sözü sana bırakıyorum. Şimdi bana sözü bırakıyorsun da aslında ben sözü sana bırakmak için biliyorsun alıyorum. Evet. Yani sen modere etmen lazım hocam. Lütfen Evet, 16 yani hafta oldu. sözü sana bırakıyorum demek yani sözü bana bırakmıyorsun. Ben şu anda sözü sana sürekli atmak için söz alıyorum senden. Şimdi bugün şeyden bahsedelim. Bu programı biliyorsun biz en başındaki amacımız konuklar çağırmak. İnsanların hayat hikayelerini anlatmak değil bak. Yani sen nasıl oldun diye başladık ama küçükten o noktaya nasıl geldikleriyle ilgili bir böyle anılarını duyalım. Kendilerini aslında anlatsınlar. Akabinde de anlattıkları hikayelerden yola çıkarak başka insanların ufkunu açalım. Biz de onlara bir şeyler katalım. Onlara öyle sorular soralım ki buraya nasıl geldiklerini anlatırken düşünmedikleri şeylerle ilgili düşündürelim. Hep beraber işte birlikte eğlenelim de. Maksat Bir bu. de eğlenelim tabii. Eğlenelim. Yani burada gidip de işte bir Fatih Altaylı gibi oturtup böyle sorguya çekelim değildi açıkçası. Değil mi? Bugün de amacım o değil. Şimdi biz bu programa ilk beni sorguya çekerek ve ilk bu anlattıklarımızı benimle yaparak başladık. Bugün kabaca senden bahsedelim ama dediğim gibi yani bunun stüdyoda bir tekrarı olacak. Bugün böyle kurtulacağını zannetmiyorum. Tabii ki. Peki Arda Gündoğdu nasıl oldu? Seni şöyle kabaca bir tanıyalım, öğrenelim lütfen. Hocam şimdi oraya geleyim ama sana ek olarak şunu söyleyeyim. Bizim bu Sen Nasıl Olduğunun oluşma hikayesi başlığı da koymuşken hani bir iki cümleyle oraya geçeyim istiyorum. 2-3 yıllık bir proje, sürekli ertelenen, sürekli rafa kaldırılan, ha bugün ha yarın diye başlayacağımız ama işte benim böyle ben ahtapot gibi bir insanım. Yani bir tarafım müzik, bir tarafım reklam, bir tarafım işte söz yazarlığı, bir tarafım başka iş falan. Böyle bir türlü o kollarımı toplayıp
İşte bu bir tarafı da buydu. Yani eski radyocuyum ben. Zaten bu kadar geveze olmamdan anlamışsınızdır. Bir tarafımız radyo falan filan. Bunları bir araya getirdik hep böyle dönem dönem. Sonra biliyorsun seninle bir gün oturup konuşurken ben sana bu projeden bahsettim. Böyle bir projem var, ne dersin? Çünkü senin bilgi birikimin, entelektüel durumun ve arkadaşlığın her şeyden önce insanlığını çok sevdiğim için Teşekkür ederim. öbür türlü şey olmasın, yani seni kullanmaya geldim gibi bir durum olmasın. Bir yandan kullanıyorsun da sorun yok yani. Hani ben Hocam yani yapımcının da görevi biraz o yani. Ondan sonra seninle beraber başladık. Açıkçası ekran karşısına işte ben dönem dönem bazı kendi kliplerimi çektim. İşte şarkı söyledim. Bazen sahneye çıktım ama konuşmak için ekran karşısına çıkmamıştım bugüne kadar. Evet. Seninle olduğunda beraber hem anchorman olduk, hem talk show sunucusu olduk, hem yorumcu olduk, hem de Sen Nasıl Olduğunun karakterlerinden bir tanesi olduk. Evet. Yani aslında birçok şey olduk bu programla beraber. Şimdi bugün buraya geldiğimizde de yayıncı olduk. Yani canlı yayın yapar ancak yayıncı oluyorsun, biliyorsun. Yani YouTube'da Evet. sadece program çekip koyarsan yayıncı olamıyorsun. Şimdi biri bir şey sorduğu zaman hangisini söyleyeceksin bunları? Büyük handikap var burada. Çünkü birini söylesem diğerine ihanet etmiş gibi hissediyorum. Yani Yo, hani, hayır, bak aslında istediğim bu. Yani sen nasıl oldun bu işte, böyle bir şey, tamam mı? Yani evet, sen diyorsun evet, ben aynen. buralardan geldim. Hangi birinden tutacağımı bilmiyorum çünkü ben aslında hepsinde varım ama bir yandan bunu sıkıştırarak bir program yapıyoruz. Hikaye budur aslında. Yani gerçekten sen bunu en doğru anlatan şu anda insanlardan biri oldun bizim programımıza katılan. Bunu bak ben böyle beceremedim yani. Sen gerçekten çok güzel harmanladın. Dedin ki bunun neresinden tutalım, tık 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 ben buyum. Bir insanın zaten hikayesi budur. Ne olduğunu bilmeden ben buraya böyle bir şeyler yaparak geldim. Mesela burada beni işin içine çekmendeki benim en müteşekkirliğim şudur. Hayatımda sosyal medya kullanmayan, hiçbir zaman çok ortalarda bulunmayı sevmeyen, telefon numaram yoksa, küçük çevremde değilse çok da böyle beni kimse bulamasın diye açıkçası yaşamaya çalışan bir adam olarak sayende anılar yaratıyorum. İnsanlarla farklı tanışıyorum. O konuda o yüzden sana çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar bunu söylüyorum zaten. Bir şeyler de Köstebeğin katabiliyorsam ne âlâ, o ayrı. Ama aslında boş ver. Şimdi burada senden başlıyoruz. Şimdi öncelikle yayıncı ve hani radyocu olduğundan bahsettin. O radyoculuk nasıl başladı? Onu anlat biraz. Ya radyoculuk tabii çok uzun zaman önceydi. Ben Show Group'ta ya ben şöyle bir adamdım. Hala da öyleydim bu arada. Hayatımda sanat yoksa var olamıyorum abi. Hı hı. Yani hani şu an yaptığım işte, şu anda yaptığımız işte bana sanatı hissettirdiği için bu arada severek yapıyoruz. Çünkü üreten adam olmak, sürekli insanlarla, yani toplumla bir ilişki içerisinde çalışıyor olmak. Buradaki ilişkim şey değil, yani al ver ticaretten bahsetmiyorum. Bir şey üretip ürettiğin şeyi insanlarla paylaşmak. İşte bu bir şarkı olabilir, bu sesin olabilir. Bu Evet. bir yaptığın prodüksiyon, post prodüksiyon olabilir. Bunların ilk başladığı yer radyodur benim için. Çünkü ben üniversite döneminde ciddi anlamda prodüksiyon yapmaya çalışan, yani müzik anlamında prodüksiyon yapmaya çalışan, aranje yapmaya çalışan bir adamdım. Ve sesimi de severdim açıkçası o dönemlerde. Hep böyle hem konuşup hem yani radyoculuğa çok özenirdim. Ve bütün radyolara şey atardım, mail atardım. İşte bunlar benim remixlerim. Şarkıların o zamanki hit şarkıların remixlerini coverlar. İşte şarkıları coverlar, remix yapar. Radyolara yollardım. Bu benim remixim falan filan gibisinden. İlk ne zaman oldu bu? Yani ilk anın bununla ilgili nedir? Yani üniversite dönemi 2008 diyebilirim, yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Sonra radyoda bir Radyo Viva'nın müzik direktörü vardı. Selam olsun buradan da. O bana geri döndü. Ve dedi ki işte böyle cumartesi akşamları bizim programımız şu anda müsait. Hani istersen çalışalım gibisinden. Ben tabii bunu hani hiç beklemiyordum böyle bir şeyi, böyle bir cevap geleceğini. En nihayetinde ben okullu bir müzisyen değilim. Hani evet başladım ama bitiremedim orayı. O yüzden çekindim açıkçası ama yani sonuçta radyo programıyla müzisyenliğin çok da bir
şey yok. Hani bağdaştırıcı bir tarafı yok. Tabii. Ama öyle güzel bir başlangıç oldu ki orada bana. Türkiye'de gece hayatının çok aktif olduğu dönemler, İstanbul'da özellikle cumartesi akşamları insanlar gece kulüplerine giderken arabalarında ya da taksilerde biliyorsunuz bir önden aparatif tadında ya takside ya arabada müzikler açılırdı o dönem. Aynen. Ve o zaman Power Türk'te Barış Gönen vardı. Onunla beraber bizim reytinglerimiz kafa kafaya giderdi. Bu 2 yıla yakın bir süreçti. Yani bütün taksiciler tanıyordu beni. Hiçbir taksici para almazdı benden. İşte yani sevdikleri için para almazlardı. Sesimden tanıyorlardı vesaire vesaire. O başlayan hikaye sonra şey dönemine geçildi. Yani ya arkadaş ben bu kadar şarkıcıyı tanıyorum. İşte radyoyleyim, konuşuyorum. İşte müzik yapıyorum. Neden şarkı yapmıyorum noktasına geldi. Yani aslında bunlar böyle birbirine bağlı olan zincir soru işaretleri ve Doğru. merak diyebilirim buna. Sonra o merak bana şarkı yazdırmaya başladı. Hı hı. Şarkı yazdım. Neden şarkı söyleyemiyorum geldi arkasından. Bu sefer şarkı söylemeye başladım. Ya Evet. kardeşim şarkı söylüyorum, şarkı yazıyorsam niye gitar çalmıyorum'a geldi konu. Hep böyle hani step çok fazla hani kafanızı şişirmeden anlatacağım. Acaba bir simülasyonda yaşadığını hiç düşündün mü? Yani hep böyle hani yeni bir şey sana pıt veriyorlar, bunu da yapayım. Yeni bir şey veriyorlar, pıt yapayım falan gibi mi oldun yani? Yani eğer adı simülasyonsa evet, ama bir kendi içimde yarattığım hep bir merak. Ya bir şey merak etmezsem öğrenemiyorum ben. Yani Evet. benim mesela sen eğitimcisin mesela, bu işi çok iyi biliyorsun. Ama ben bir şey istemem. Bu insanın fıtratında olan bir şey. Benim bir şeyi öğrenmeyi istemem lazım. Şimdi Zaten öğrenmek istedikten sonra, öğrenmeyi getiriyor. evet, istedikten sonra öğrenebilecek bir kapasitede olduğum için hep oraları kendim aşmaya çalıştım ve Evet. nispeten birçoğunu da başardım diyebilirim hani bu konuda. Şimdi geldiğim noktada işte şarkı yazan, söz yazan, şarkı söyleyen, aranje yapabilen, enstrüman çalabilen bir adam haline geldim. Sonra bunların hepsini bir potpourri'de, bir çanağın içine koyduğumda dedim ki o zaman ben bir albüm yapayım. Ama bu arada ben görsel iletişim okudum. Evet. Tasarımcı, yani grafik tasarımcıydım ben. Ama onlarla hiç alakam yoktu o dönem. Hı hı. Sonra ben bir albüm yapayım dedim. Varımı yoğumu ortaya koydum. Bilmem ne. Müzisyen arkadaşlarımızla çalıştık ettik. 2015 yılında 2014 yılında özür dilerim. Fark diye bir şarkı single çıkarttık. Tabii şimdi Türkiye'de ve dünyada da böyle müzikaliteniz çok iyi bile olsa ciddi anlamda bir PR gücüne, bir ekonomik anlamda finansal güce ihtiyacınız var. Bunu yapamıyorsanız çok var olamıyorsunuz. Evet. Her Sonra şeyde onu olur. evet, aynen öyle. Sağlayamadığım zaman dedim ki ya bir dakika kardeşim, ben burada vakit harcıyorum ama bir taraftan para kazanmam lazım ve benim başka bir mesleğim daha var dedim. Ve ben o gün ruhumdaki müzik odasını kapattım. Ve tamamen diğer işime döndüm ve o günden hocam geçen senenin Ocak ayına kadar ben müzik dünyasından koptum gittim. Evet. Yani ne enstrüman elime aldım, ne meraklandım, ne heveslendim, hiçbir şey yapmadım, açık konuşayım. O süreçte işte bir grafik tasarımcı olarak başladım mesleğe. Geliştirdim kendimi. İşte videolar, post prodüksiyonlar, reklam ajansları bilmem ne falan filan. Son dönemde kreatif direktör oldum. Sonra en son 1,5 yıl evvel işten ayrıldım. Bir ajansta çalışıyordum. Sonra kendi işimi kurdum. Kendi ajansımı kurdum ve bir yıldır da onunla uğraşıyorum. Sonra Sonra konuyu ben de bağlamak. incir ağacı diktim değil mi? Sonra dedim ki şuraya geldi hikaye. Sonra bir yıl sonra bir arkadaşıma bir şarkı verdim. Sözü müziği bana ait olan, kendisi albüm yapıyordu. Ve ona o şarkıyı verdiğim gün birisi benim omzuma dokundu. Burada simülasyon diyebilirsin buna. Hadi kardeşim, hadi abicim yeter artık diye. Hatta eve geldim o gün stüdyodan çıkıp eşime şey dedim. Ya ben galiba dayanamıyorum artık dedim. Farkındayım dedi. Çünkü stüdyoya girince bir şey oldu bana, anladın mı? Hani bir nefes alıp verişim değişti.
Oradaki havayı özlemişim, o emeği bilme, her şeyi özlemişim yani. Çok tarif edilebilir bir şey değil açıkçası. Ve o gün ben yeni bir şarkı yaptım ve 3 ay sonra yeni bir şarkı yayınladık. Akabinde 4 ay sonra bir single daha ve 2 ay sonra da bir single daha yayınladık. Yani o kadar özlemişim ki bir yıla, ne bir yılı, 6 aya 3 tane single sığdırdım. Şimdi Evet. geldiğimiz noktada sen nasıl olduğuna bağlarsak Burak Hocam, bunların hepsinin pay pay toplaya grafik tasarımından post prodüksiyonuna, yazarlığından içerik oluşturmasına ve senin gibi güzel ve seviyeli bir ortamla beraber sen nasıl olduğunu oluşturduk. Bugün de burada bunu konuşuyoruz. Evet, şimdi burada aslında sorulacak çok soru var. Ben sadece şunu sorayım. Bu kadar emek verdiğim bir ortam var, değil mi? Senin sektöründen bahsediyorum. Bu birçok sektöre bu arada yorumlanabilir. Tabii. Ne yazık ki şöyle bir gerçek var. Senin mesela yaptığın şarkıları bilen bilmeyen var. Ama bilmeyenlere azıcık para versen ulaştırabiliyorsun. Yani sisteme para versen ulaştırabiliyorsun, değil mi şarkılarını? Yani seni tanımayan insanlara para pompalayarak, maddi gücünü kullanarak kendini popüler edebildiğin aslında bir sanatçı şeyi var değil mi şu anda? Yani güruhu var, öyle diyelim. Evet. Yani birisinin yarısı bile kadar sanatçı olmayan bir insan parayı basıp ondan daha fazla dinlenebiliyor. İnanılmaz sanatı olan bir insan o kadar maddi gücü olmadığı için bunu başaramıyor olabiliyor. Bu çelişkiyi nasıl aşarız? Ya ben Nasıl başarırız yani bunu? şöyle, ben orada bir çelişki olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi ben 38 yaşındayım. Benim ilk şarkıyı çıkarttığım dönem yaşımdan işte 38 yaşındayım. Bugünden o güne yaklaşık 10 yıl geçmiş. Hı hı. 10 yıl geri gittiğinde yapmaya çalıştığım elimde olmayan güçler bugün var. Ama bugün o zamanki hayalperest değilim. Şimdi senin söylediğine şöyle bir cevap verebilirim. Evet, çok yetenekli insanlarımız var. Yani dünyada çok yetenekli insanlar var ama sistem hepsini kabul edebilecek kadar büyük bir sistem değil. Şimdi burada ciddi anlamda bir eleme potansiyelleri var. Yani artık eskiden bir dönem biliyorsun ses çok önemliydi. Birisinin sanatçı olabilmesi için, sadece şarkıcı da değil bu arada. Ama artık bir önemi kalmadı. Çünkü dinleyici kitlesinin ilgi alanları değişmeye başladı. Hı hı. Şimdi biz konserde canlı dinlemeyi sevdiğimiz sanatçılarımız varken bugün konserlerde her mikrofonda bir ototune efekti var ve Hı hı. sanatçı detone bile olsa o ototune efekti sayesinde detone olmuyor. Şimdi gördüğünde canlı söylüyor diyorsun ama sıfır performans belki de, bilemem. Ama işte beklenti de şununla orantılı değişti. Dinleyici de böyle bir kusursuzluk beklemiyor artık. Evet, doğru. Yani şimdi ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bugün bir şarkı yapmaya başladığınızda, bugün başlasak oluşum aşaması, onun elden ele değişim aşaması ve final fikri Galiba Arda'nın yayını ile ilgili bir problemimiz var. Ufak bir internet sıkıntısı yaşıyoruz. Peki. Bir 3 saniye daha bekleyeceğim. Olmadı alacağım onu yayından. Peki dönebildiği zaman alacağız onu. Evet, ne yazık ki yok. Şimdi evet, yani Arda'nın bahsettiği konuya aslında şöyle geldik. Ne yazık ki bu maddi imkanlar ve maddi güç elimizde birçok sektörde başkalarının önüne geçebilmemize sebep oluyor. Daha doğrusu buna fırsat tanıyor, öyle diyelim. Şimdi bu fırsat ne yazık ki sanat sektöründe çok daha fazla insanların öne çıkmasını sağlıyor. Şimdi Arda ile bu gece aslında bu konuları açmak istememizin sebeplerinden, daha doğrusu benim istememin sebebi bu kadar şarkı yapmış, bu kadar değerli işler yapmış birinin
Neden daha çok bilinmediği. Şimdi bilen biliyor, bakın. Şöyle bir şey var. İnsanların takipçileri mevcut. Yani onun da yüzlerce binlerce insan takipçisi var. Ama ve lakin bir televizyon programına davet etmiyor mesela, değil mi? Neden kimse? Çünkü çok fazla bu mainstream'de çıkmıyor. Mainstream'de çıkmanız için bu işe ciddi anlamda para yatırmanız gerekiyor. Bu birilerinin başarısızlığı değil, birilerinin sadece maddi imkanlarıyla kendini reklam yapabilme gücünden kaynaklanıyor. Bu bir yandan aslında kötü bir şey, bir yandan değil. Yani benim ama bugün değinmek istediğim Arda ile konuşurken bunun negatif yanları. Çünkü bu birilerinin insanlar başarılarını gösterecek mecraları şu andaki gibi sosyal medya ve bunun gibi alanlarda buluyor olsalar bile mainstream'de bulamıyorlar. Çok özür dilerim. İnternetimiz gitti bir anda. Evet, senin adına aslında konuyu niye açtığımı bir yandan da seni beklerken böyle takıla takıla anlatmaya çalıştım ama Teşekkür ederim. yani bunu şöyle anlatmaya çalıştım. Senin de tekrarlıyorum, belki takip edememişsindir. Yani yüzlerce binlerce takipçin olabilir ama seni mesela bugünün Kanal D'sinde görmedik hiç, değil mi? Şimdi bazı sektörler var. Benim mesela işimde, ona gelecektim. Sen hemen bağlandın. Ben birebir çalışarak aslında ismimi yürüten biriyim. Ben ne kadar az öğrenciyle, ne kadar az insanla çalışırsam, ne kadar onlar başarılı olursa belli zümrelerden, ben o kadar o insanlar tarafından biliniyorum. Bu da açıkçası çok yetiyor. Hani küçük bir zümrenin popüler insanı oluyorsun. İşini de doğru yaptığın takdirde her zaman varlığını koruyorsun. Sanat böyle değil. Yani sen şimdi sadece sürekli bir odada benim gibi böyle 30 kişiye şarkı söyleyemezsin. Senin popüler olman için, değil mi? Yaptığın işte bilinir olman için kitlelere hitap etmen gerekiyor. İşte biraz önce seni beklerken bunun ne yazık ki şu anda maddi güçten geçtiğini söyledim. Bunun bir yandan kötü, bir yandan iyi olduğunu anlatmaya çalışıyordum. Kötü olan tarafı, maddi gücü olmayanların hiçbir zaman ana popüler kanallara çıkamadığı ve daha çok mücadele etmesi gerektiği. Maddi gücü olanların da belki de bazen yeterli sanat geçmişi olmasa bile diğerlerinin önüne çok hızlı geçebildiğini anlatıyordum. Seni bekleyip oyalanıyordum açıkçası. Şimdi seni dinliyorum. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Şöyle, orada sadece maddiyata bağlamak tabii doğru bir şey değil. Neden biliyor musun? Çünkü evet, o benim bahsettiğim dönemler, Spotify'lar, işte internet bu platformların olmadığı dönemler. Yani Apple Müziğin daha yeni başladığı, Apple Müziğin daha yeni yayın yapmaya başladığı dönemler. İşte şarkıların $1, $3 satıldığı dönemler. Evet, o zaman gerçekten bir maddi güce gerek vardı. 2014'ten bahsediyorum. Ama bugün baktığınızda sokakta bir adam şarkı söylüyor ve birisi onu tesadüfen videoya çektiği an ve gerçekten o başarılıysa ve onun meşhur olması çok kolay. Ya burada meşhur olmaktan kastım şeyden bahsetmiyorum. Hani bir anda o hayal ettiği sahneye gelebiliyor. Çünkü insanlar artık nasıl tarif edeyim bunu bilmiyorum ama çerez gibi kullanıyorlar sanatı. Yani bugün bir şarkı çıkıyor, dinliyorsunuz ve 3 gün sonra o şarkıyı bir daha dinlemiyorsunuz. Mesela biz bugün hala 90'ları dinliyoruz, değil mi? 70'leri 80'leri dinliyoruz. Çünkü o zaman yapılan şarkılarda, yani arkadaşlar, bir yılda ancak bir tane albüm yapılabiliyordu. Yani bir hatırlayın, Tarkan'ın albümlerini hatırlayın. 2 yılda bir albüm geliyordu bize. Şimdi bugün baktığınızda hakikaten sistemli bir şekilde ayda 2 tane şarkı çıkarabiliyorsunuz. Ha, bu neye sebep oluyor? Değerini yitiriyor. Ama bugün sosyal medya şöyle bir aracı. Gerçekten bir yeteneğine güveniyorsa koy kamerayı karşına, geç sokakta, evde, nerede olursa olsun çek kendini ve sal sosyal medyaya. Geri kalan şans. Tamamen şans. Seni görmeleri, izlemeleri, evet, bunu belki istediğin kadar sponsorla destekleyebilirsin. Ben bunun şans olduğunu düşünüyorum. Yani Rıza Tamer diye bir arkadaş çıktı, biliyorsun. Yıllardır sokaklarda, ya bu çocuk yeteneksizsiniz gibi bir yarış, popstar yanlış hatırlamıyorsam, ama Evet, oraya popstar. orada kimse yüzüne bakmıyor. Yıllarca yok, kayıp adam. Sonra sokakta kalıyor. Kendi yaşadığı özel hayatından dolayı.
ve sokakta çalarken birisi bunu kaydettiği için yıllar sonra o beklediği yere geri geliyor. Şimdi bunun bir sistemi yok. Bu hikayenin bir mantık tarafı yok. Bu tamamen bir şans hikayesi. Yani o gün o adamı birisi çekmese belki de hala kimse bilmeyecek. Peki, şimdi burada çok nacizane araya girmek istiyorum. Bu arada o hikayeyi doğruluğu yanlışlığını başka zaman tartışırız ama senin dediğin kadar naif bir olay olmadığına inanıyorum açıkçası. Bilmiyorum açıkçası. Okey, ama yansıtılan bu. Tamamen gerçek bir şekilde doğru anlattın. Ben sadece inanmıyorum. Benim şahsi düşüncem. Bir de bunun yanında şey var. İsim vermeyelim, sonra başımız belaya giriyor ama şimdi birkaç tane böyle 5-6 tane çok genç kızcağızdan bahsedelim. Bunların bir müzik geçmişi yok, konservatuvar geçmişi yok, çok tanınırlıkları yok. Artık gerek yok çünkü. İşte ona geleceğim. Şimdi senin biraz önce verdiğin örnekteki sanatçı arkadaşımızın bir popstar'da denemişliği var. Bundan 20 sene geçmiş üstünden. Ömür geçmişlik var. Bu arada kendini sanata adayan bir insan zaten bu arada illaki bununla ilgili bir kendini geliştirmiştir, değil mi? Birçok şey yapmıştır. 20 senede hiçbir şey yapmasan, günde bir tane şarkı çalsan zaten bambaşka bir yere gidersin. Kesinlikle. Ama bunun karşısında bir de bunu yapmayan, sadece bir prodüksiyon olarak, şu anda popüler olan bu arada. Bunun Türkiye'de örneği 5-6 tane kız, yurt dışında başka örnekleri var. Bir yarışma yapıyorlar. Bu yarışmalarda işte insanlar geliyor, popstar gibi. Ama bir grup oluşturuyorlar. Grup oluşturmak için birkaç grup oluşturulan ve bu grupların yarıştırıldığı örnekler var. Türkiye'de de bunlardan bir tanesini izledik. Ve gerçekten böyle İçlerinde bir Yıldız Tilbe yok, anlatabiliyor muyum? Yani bir Kayahan yok, bir işte atıyorum sen yoksun, bir şey yok. Yani görüntü var, doğru, prodüksiyon var, muhteşem. Bu şu demek, inanılmaz bir ekip çalışması var, inanılmaz bir sahneye başarılı konulmak istenen bir prodüksiyona verilen emek var, tamam mı? Işık var, insanlar var falan filan ama ses yok abi. Ve bunlar stüdyoda böyle çok ufacık hani düzeltmelerle, belki de çok fazla düzeltmelerle kayıt altına alınıp gerçekmiş gibi sahnelendirilip işte kulaklarında kulaklıklar, önlerinde mikrofonlar, birçok insanın da bunun gerçek olduğuna inandığı bir düzen geldi. Tamam mı? Yani konser veriyor, bir Nilüfer gibi konser vermiyor onlar. Bunlar şarkı söylemiyorlar yani. Playback yaptıkları. Arada yalandan 2 tane işte piyano çaldıkları, belki küçük kendi sesleriyle söyledikleri ama tamamen sesine uygun. Ona da çok böyle hani ne kadar söylediği gerçek müzisyenler tarafından tartışılır. Yanlış anlaşılmayayım. Bu arada ciddi bir prodüksiyon. Emeklerine saygım sonsuz. İnanılmaz büyük bir iş başarıyorlar. Ama o sanat yok. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda iş böyle tamamen şova dönmüş vaziyette. Bu şovu yapabilmek de yok artık işte maalesef. Evet, yani bu şovu yapabilmen için de benim tezim şu. Para lazım. Başka bir şey lazım değil. Yani gerçekten çok beceriksiz değilse biri, alıp sen onu azıcık böyle hani evirip çevirip güzel birazcık böyle senin bildiğin yöntemlerle, tamam mı? Müziği birazcık oynayıp tak şarkıcı haline getirebiliyorsun. Hayatı boyunca hiç canlı şarkı söylemeden bu adama albüm yapabiliyorsun. Ölene kadar hatırlanacak herifin anıları olabiliyor falan. Çok enteresan geliyor bana. Ya O zaman ben sana bununla ilgili sanattan paraya mı geçti? Ne oldu yani? Ben sana bununla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Bahsettiğin şeylere işte verdiğin örnekler çok güçlü isimler. İşte Nilüfer, Kayahan, bunlar gerçek anlamda bir de hayat hikayeleriyle beraber bu işi yapan insanlar. O yüzden çok hani yan yana gelebilecek şey başlıklar değil. Ama şöyle bir şey var. Bahsettiğin o kızların ya da işte boy bandler, girl bandler, bunların artık sanat konusunda bir şey vermelerine gerek yok. Çünkü toplumun öyle bir beklentisi kalmadı artık. Yani burada insanlar şov izlemek istiyorlar. Şimdi mesela ben son dönemde benim en çok beğendiğim performans sanatçısı olarak işte hem şarkı söyleyebilen hem dans edebilen Edis'tir benim için. Çünkü gerçekten hakkıyla hukukuyla yapıyor bu işi. Beğenirsin, beğenmezsin, seversin, sevmezsin ama dönemsel olarak yani halkın, insanların, bizim dinleyicilerin değişen tarz ve biliyorsun dünyaya İngiltere'den yayılır müzik
şeyi. Evet. Modelleri. Yani bir model yayılır ve ondan sonra bütün dünya, ben sana bir örnek vereceğim. Bundan yıllar evvel ben eskiden ciddi bir Kanye West hastasıydım. Ciddi bir Kanye West fanıydım. Ve Kanye West belki de Amerika'da Auto-Tune hikayesini ilk kullananlardan ve buna bir hikaye anlam yükleyen sanatçılardan bir tanesiydi. Bu Auto-Tune dediğim arkadaşlar sese yüklenen robotik efektler. Yani vokale yüklenen robotik efektler. İşte bir taraftan detoneyi kaldırır, bir taraftan efekt verir. Ben o zaman şarkılarımda bunu kullanıyordum. Bak yani 10-15 yıl evvelinden bahsediyorum sana. Ve insanlara dinlettiğimde şey diyorlardı bana. Yani bunu bence kullanma çünkü çok robotik. Bugün Gerçek onun olmadığı şarkı neredeyse yok hocam. yok. Doğru söylüyorsun. Şimdi sadece şundan bahsediyorum. Zamanında yapılan şey tutuyor. Yani ben 10 sene evvel denemişim bunu ama yanlış zamanda denemişim. Şimdi denediğin zaman oluyor. Ya bugün rap müzik sardı her yeri. Yani herkes rap söylüyor ve rap müzik yapmak, ya buradan belki beni taşlarlar ama ben sana oturduğumda sabaha kadar 10 tane rap şarkısı yazarım. Çünkü azuru, ölçüsü, işte kelimeleri çok daha rahat kullanabildiğin, gerekirse ölçüden dışarı çıkabildiğin bir şey türü. Yani yazım türü ve buna da dikkat etmiyorlar artık eskisi gibi. Şimdi o yüzden sen ben veteran adamlarız. Bugün bize hoş gelmeyebilir bunlar ama emin ol seven çok fazla insan var. Yani çok fazla hani hikayeyi şey yapmayacağım ama biz hep her şeyin en iyisi olması taraftarıyız ama dünkü yayında şöyle bir şey söyledim. Ya bazen olmasa da olur. Çünkü en iyiyi aramak yorar insanı. En iyiyi bulmaya çalışmak, en iyiyi dinlemeye çalışmak. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Buna eminim. Ama Kesinlikle şu canım. dengesizliğe isyanım var sadece. Bugün top liste baktığın zaman orada gerçekten hak etmeyen çok fazla şarkı var. Biraz da bu editörler birazcık işin içine giriyor. Spotify editörleri işte bunlar biliyorsun bir liste yapıyorlar ve bütün yeni çıkan şarkılar orada listeleniyor. İşin PR kısmı çok fazla. Yani fake izlenme, fake dinleyici hikayeleri ortaya çıkıyor. Ama özünde bir şey var. Ben hala 90'ları dinliyorum. Hala 80'leri Bak, dinliyorum. 2000'leri üzüldüğüm dinliyorum. şey ne biliyor musun? Şimdi bu sanal meselelerden bahsediyoruz. İşte AI'ya çok fazla girmedik hani işte yapay zekayı falan ama bizim aslında bugün konuştuğumuz acaba bir simülasyonda mı yaşıyoruz meselesi. Biraz buna da değinilebilecek bir mesele. Üzüldüğüm şey şu. E, Şimdi benim sektörümde, eğitim sektöründe bir kişi karşına geçtiğinde düşünebiliyor musun? Bana gelmişler. Yani benimle o bilgiyi benden almaya gelmişler. Ve karşısında şunu görüyor. Süper bir prodüksiyon, tamam mı? Adamın biri oturmuş. İşte atıyorum ChatGPT, Grok'u bilmem neyi açmış. Yanındaki çocuğa tamamen oradan aldığı böyle robotik bir şeyle, müfredatla diyeyim, herkes aynı olacak şekilde ya da küçük nüanslarla bütün bilgilerin tamamen internetten ala verdiği bir sistem. Şimdi hiç kimse böyle bir sisteme para vermez, tamam mı, bizim işimizde? Yani insanlar şunu bekler. Karşısında duran adamın anlık olarak bu işe senelerinin emeğini vererek her şeyi bilmesini bekler. Tamam mı? Ses beklemez, bilgi bekler, kafa bekler, cevap bekler. Anlık ve doğru cevaplar bekler. Şimdi sanatçıların aslında gerçekten eğitimli olanların bizden bir farkı olmaması gerektiğine inanıyorum. Ama ne yazık ki şu anda bu iş sanatçılar için bozulmuş vaziyette. Yani gerçekten bu işin okulunu okumuş ya da emektar olmuş, senelerini vermiş, bir isim yapmış kişiler arka planda başka birileri parayı bastı, diğerlerini sesi olmasa bile şov işte yaparak, ne bileyim müziklerle, sahnelerle, işte yapay seslerle, yani şu anda sahneye kimseyi çıkarmana da gerek yok. Hologramı koy abi oraya, birisi de arkadan yapay zeka ile şarkıyı söylesin. İnsanlar bununla eğlendirilebilecek noktaya gelmiş teknoloji tarafından. Yani bu çok üzücü bir şey. Sanatçılar o zaman nereye gidiyor senin gözünde? Ne olacak yani sonra? Aslında çok comfortable bir dinleyici var şu anda. Yani
Çok fazla, yani mesela konserlerde bazen görüyoruz, bu sanatçıları şişe mişe fırlatıyorlar. Ondan bahsetmiyorum elbette de. Onlar ahlaksız insanlar. Tabii, tabii. Ama bu biraz işi şeye döndürüyor. Hani bir mahallede bir tane kebapçı varsa en iyi kebabı yersin. 10 tane varsa belki de hiç iyi kebap yiyemezsin. Bu biraz oraya doğru gidiyor. Ben çok yokuş aşağı indiğimizi düşünmüyorum. Yani dünya da böyle bu arada Burak Hocam. Sadece Türkiye Tabii. değil. Yani Kesin. eskiye baktığında şimdi abi Metallica'ya bakıyorsun, adamlar 70 yaşına geldi, 80 yaşına geldi. Şimdi o Manyak. adamlardan bir şey bekleyemezsin. Ha, bir daha Metallica'nın olmasını da bekleyemezsin. Çünkü o Bekleyemem. kadar sabrı yok hiç kimsenin artık. Yok. Yani hayat çok hızlı akıyor. Dinle ve geç, dinle ve at. Yani Yani bir o de düzenbazlığı çok. Yani Metallica'nın sahneye çıkıp playback yaptığını düşünebiliyor musun? O Metallica'yı orada gömerlerdi bak. Açık ya açık öyle bir söylüyorum. ihtimalin yok ki. Hani O öyle bir stat'tan ihtimalin yok. çıkamazdı o Metallica. Yani insanlar onun gitar çaldığını görmeye, yani açık sesiyle, değil mi? Canlı sesiyle şarkı söylediğini dinlemeye geliyor. Sen orada 2 tane playback yapayım, Metallica olabiliyor musun? O stat'tan çıkabiliyor musun? Yani gibi Bir de bu gibi. Neyse. şey de var. Psikolojik tarafı da var. Şimdi şöyle, mesela şimdiki hayatı o kadar hızlı yaşıyoruz ki Evet. konsere de hızlı gidip gelmeliyiz. Konser de zamanından fazla sürmemeli. Yani her şey planlı programlı. Şimdi eskiden işte mesela şöyle düşün hocam. Eskiden bir şarkıda bir track CD'sinde 10 şarkı vardı. Ya da Evet. kasette. 5A yüzü, 5B yüzü ya da 4A yüzü, 4B yüzü. Bunu çevirip çevirip dinliyorduk abi. Bak, çevirip çevirip dinliyorduk aynı şarkıları. Bugün aynı şarkının ikincisini dinlemeye tahammülümüz yok. Şimdi Evet. Çok bu kadar fast food bir dönemde de şarkıların sürekli yenisinin çıkıyor olması, sürekli yeni birilerinin türüyor olması da çok abesle iştigal değil. Çünkü sürekli bir tüketim var. Çok hızlı tüketim var. Ve beğenmediğinde şişe yiyorsun artık. Anladın mı? Ya burası esas kale alınması gereken yer. Yoksa şimdi mesela son dönemde popüler olan bir şey var işte. Sosyal engelli insanlar Instagram'da popüler oluyorlar. Neden? Çünkü insanlar düşünmeden bir şeyler izlemek istiyorlar artık. Şimdi bunu evet. istediğin kadar sen eleştir, istediğin kadar yerden yere vur. De ki ya insanların zaaflarını kullanıyorlar. İşte bak adam konuşamıyor, adamı şarkıcı yapmışlar. Kardeşim bir önemi yok. Bu izlendiği sürece bunu eleştiremezsin. Çünkü baktığında finalde adisyona başarılı. Öyle mi? Sen sabaha Değil. kadar eleştir. Hayır. Şimdi şöyle medyatik anlamda başarıdan bahsediyorum ben. O zaman Fayda haklısın. fayda zarar ilişkisini konuşmuyorum. Yoksa bu Doğru. konuşmaya değer bir şey değil zaten. Ama işte o dediğin sese gerek var mı yok mu, işte o küçük kızların sadece şov yapıyor olması, çünkü bunu bekliyor insanlar artık. Doğru söyledin aslında. Ben tam belki birazcık fazla fanatik davrandım. Yani sen de işin şov tarafının çok başarılı olduğundan ama sanat tarafının o kadar ona yaklaşamadığından bahsettin. Doğru söylüyorsun. Aslında aynı Çünkü sayfadayız. istenen şey artık, dengeler değişti. İnsanlar sanat istiyor evet, ama için içerisinde şov olsun istiyor ve çok Evet. fazla düşünmeyelim, çok fazla emek harcamayalım, gidelim paramızı verdik kardeşim, eğlenelim gelelim. Arkadaşlar biz bu programı yaparken bile hep konuları seçerken şöyle düşünüyoruz. Yani ya biz böyle bir konu seçtik ama sıkıcı olur mu? İnsanlar sıkılır mı, eğlenir mi? Eğlendirelim insanları diyor. Çünkü emin olun herkesin buna ihtiyacı var. Herkesin eğlenmeye ihtiyacı var ve nedendir bilinmez, ekrana baktığın zaman artık insanların tek ihtiyacı eğlenmek. Peki sana sorum şu. Akşamı ufak ufak kapatacağız artık. Bu 10 arada dakika. tekrar biz konumuza dönelim. Hani oraya Tamam. oradan da kapanış yapalım. Tamam, 10 dakikamız var. Senin hikayenden başladık. Aslında gerçekten Sen Nasıl Oldun programına döndü. Farkındaysan orada da konuklarımızla gerçekten onların hikayelerinden başlayıp daldan dala atlarız. Tabii ki alakadar meselelerle ilgili. Senden şöyle bir yorum istiyorum. Bu şu anda artık bu popüler kültür meselesini geçti. Bambaşka bir yere gidiyor. Biraz önce anlattıkların, değil mi? Bence bir 10 sene önce popüler kültürden bahsediyorduk terim olarak. Bugün artık cılkı çıkmış bir kültürden bahsediyoruz diyelim. Gençlerden bahsettin bak. Peki bu çocuklar ya da bu gençler diyelim gerçek sanatla
yani doğru sanatla bu sanat arasındaki farkı nasıl ayıracaklar? Bir sanatçı olarak sen bunlara nasıl yön gösterirsin? Yani şu anda onlara konferans verdiğini düşün ve de ki bütün gençlere, arkadaşlar bakın bunlar var, o da bir başarıdır ama asıl sanat bu olmalıdır. Takip edeceğiniz şeyleri böyle seçin. Diğerlerinin de sadece farkında olun, varlıklarını bilin ama doğrusu budur şeklindeki yorumlarını istiyorum senden. Şimdi başarı kriteri herkese göre değişen bir şey. Ama başarıyı parayla ölçersen yanlışa düşersin bir kere. Çünkü bir insanı başarılı yapan şey yaptığı işten çok para kazanıyor olması değildir. Doğru. Başarı o işi hakkıyla hukukuyla yapmak demektir. Yani bugün bir ayakkabı ustası, bir lostra işini çok iyi yapıyordur. Ama mahalle arasında bir lostradır ve standart bir ayakkabıcının kazandığı parayı kazanıyordur. Yani söylemeye çalıştığım şey bu. Ya şimdi işin tabii ki de gönlümden geçen herkes okulunu okumalı abi. Yani herkes işini, sanatını, hangi işi yapıyorsa yapsın bunun okulunu okumalı. Şimdi yıllarca emek veren, konservatuvar okuyan, yurt dışında masterlarını yapan, aynı zamanda doktoralarını yapan çocuklar var. Yani bu alanda gelişen ama bugün baktığında bir Kandıralı Ferdi kadar popüler değiller. Ve emin ol onun kadar para kazanmıyorlar. Şimdi benim isyanım bu noktada başlıyor. Ve benim isyanım bu noktada beni çok sahneden uzaklaştırıyor. Çünkü sen şuraya kadar emek veriyorsun. Bu işi yapacak arkadaşlar ve yapmak isteyenler bunu çok iyi anlayacaklar. Eline kalemi alıp yazarken, şarkını yazarken ya da aranjeni yaparken ben buraya yedili nota basayım, daha geniş duyulur, daha güzel bir tat verir diye düşünürken adam 3 tane menajerle programa 1,5 milyona çıkıyor. Sen o zaman o kalemi fırlatıyorsun işte. Yani bunun en büyük şeyi hani bir sepete bir elma çürük elma koyarsan diğerlerini çürütür ya. Aynen öyle. Ben tamamen son yorumum bu olsun. Yani Türkiye'deki müzik sektörü şu anda maalesef bir sepete konan çürük elma ve diğerlerine yansıyor durumunda. Çok üzgünüm. Peki gençler doğruları nasıl seçsin aradan? Ya bu işin doğrusu yok hocam ya. Yani şöyle doğrusu yok. Dünyada şöyle bir sistem var. Bak biz şimdi seninle 15 hafta 16 haftadır program yapıyoruz. 17, 18, 19'da da ekrana çıktık değil mi? Evet. Mesela bizim doğru ya da yanlış insan olduğumuzu birisi analiz edebiliyor mu? Edemiyor. Tamam. Kesinlikle hayır. Haklısın. O bizim doğruluğumuz yanlışlığımız değil. Bak ben kendi alanımla ilgili hep şunu söylüyorum değil mi? Eğitimden geçer diyorum. Yani iki lafımın arasında bazen belli konularda sen bana kızsan bile halk diyorum kızıyorsun mesela. Neden? Çünkü eğitimsiz diyorum kızıyorsun ya. Hala aynı şeyleri savunuyorum. Eğitimden geçer. Yani insanların başarısı eğitimden geçmez ama hayattaki kaliteleri eğitimden geçer. Hep bundan bahsediyor. Sanatın kalitesi neyden geçmeli? Gençler neyi takip etmeli? Asıl sorun bu. Sanatın kalitesi o ülkenin hangi sanatlara değer verdiği ile alakalı. Yani bugün Avrupa'da bir heykel ne kadar değer, önem taşıyorsa bizde de bir o kadar önemsizlik arz ediyor. Şimdi sanat sadece şarkı söylemek, müzik yapmak değildir. Sanat sadece film, oyunculuk değildir. Yani geçmişe dönüp baktığınızda arkadaşlar sanatçı olmak, sanatı icra etmek değil, gerçekten onunla yaşayabiliyor olmak. Ben sanatçı değilim ya bunu doğru bir anlatan adam ben değilim yani. Ben müzik icra eden, daha ziyade yaptığım işlere sanat karıştırmaya çalışan bir adamım. Ben zanaatkarım. Yani zanaatkar adam bunu yapar. Ama sanatçı, evet şarkı yazmak bir sanattır. Ama ben bununla hayatımı geçindirmiyorum ki kendime sanatçı diyeyim. Keşke ben her ay bir 10 tane şarkı satsam. Ama asıl sanatçılar biliyorsun öldükten sonra kıymeti bilinenlerdir. Bu iş böyle. Ben öldükten sonra bu videolar patlarsa yakana yapışırım haberin olsun. Bir şey söyleyeceğim bak. Ben bunu bildiğim için zaten bu videolar ben öldükten sonra patlasın diye çekiyorum. Anı kalsın arkada biliyorum çünkü. Ben öldükten sonra patlar yani. Yani işin özeti son bir kapanış cümlesi yapayım. Son bir kapanıştan önce ben sana sen nasıl olduğuna soru formatı olarak getirdiğim son soruyu soracağım.
Tamam mı? Tabii ki. İster beğen ister beğenme. Bu soruyu cevaplayacaksın. Ee, Senin bir çırağın olsa ona öğreteceğin 3 tane şeyi söyle bana hayatında. Ve sonra kapat. Onu öğreteceğim 3 şey. Evet. Bu işi yapıyor mu peki? Bu çırak senin yanına gelmiş. Demiş ki geçen gün biliyorsun bir ana anlattım. Hani işte kısa bir çizgi çizmişti Splinter Usta. Bir çocuk geldi dedi ki ben senin bütün bilgilerinden faydalanmak istiyorum. O da ona dedi ki bakalım sen benim bilgilerimden faydalanacak kalitede misin? Yani seviyede misin? Önce dedi sınavı geç. Bu kısa çizgiyi nasıl daha kısa yaparsın? Bu çocuk sınavı geçemedi. 1 geldi, 2 geldi, 3 geldi biliyorsun. Değişik şeyler denedi. En sonunda bizim Splinter Usta'nın verdiği cevap şuydu. Kısa çizginin önüne daha uzun bir çizgi çizerek geçmişi geçmişte bırak artık geleceğe bak demişti. Şimdi sen Splinter Usta'sın ve bu çocuğa 3 tane öğüt vermeni, öğreti vermeni istiyorum. Seni takip edecek. İstediğin şeyle alakalı olabilir bu yani. Anladım. Şöyle şimdi dediğim gibi birden fazla meslekle uğraştığım için hangisiyle alakalı olduğu ona göre yorum yapabilirim. Yani Sana kalmış. ya bir grafik tasarımcı olmak istiyorsa ya da bir grafik tasarımcı demeyeyim, tasarım üreten, tasarım yapmaya çalışan bir insan, bir profesyonel olmak istiyorsa öncelikle insan psikolojisini okumasını öneririm ona. Çünkü ikincisi her şeyden önce kendini sevmesini öneririm ona. Çünkü ancak kendini seversen yaptığın işi de sevebiliyorsun. Üçüncüsü de canı ne istiyorsa öyle yaşamasını öneririm. Peki. Bu tamamen ortak bir yorumum olur. Ama sanat Süper. tarafına gelirsen Lütfen. bu biz Amerika'da yaşıyor olsaydık ya da Avrupa'da yaşıyor olsaydık korkma kardeşim gel peşimden derdim ama Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye'de hiçbir şey hak ettiğini kolay kolay bulmuyor. Eğer ayakta kalabilecek param varsa, bunu koordine edebilecek finansal gücün varsa elinden geleni yap ama yoksa bir an önce bir sonraki durakta bu otobüsten in derdim. Peki. Sanatsal tarafında da bunu söylerdin. Anlaştık. Evet, Okey. aynen. Peki o zaman şimdi tekrardan şeyleri değiştiriyoruz, rolleri. Kapanışı sana bırakıyorum. Bu akşam bu eziyeti çektiğin için, bana katlandığın için ve benim arada bir çıkışkan sorularıma mümkün mertebe böyle sakinlikle cevap verdiğin için teşekkür ediyorum. Yani şimdi arkadaşlar tabii 597 kişi izliyor. Anlık çok teşekkür ederiz. Bize katlandınız bu akşamda. Bizi dinlediniz. Umarım kafa şişirmemişizdir. Umarım çok size de hoşunuza gidecek şeyler anlatmışızdır. Tabii kendimizi anlatmak değil derdimiz. Hani sürçülisan ettiysek de affola ama bazen diyorum ya hiç düşünmeden dinlemek gerekiyor bazen. Bazen kurgulamamak gerekiyor. Bazen işte sadece yiyip uyumak gerekiyor. Bazen sahile çıkıp hiçbir şey düşünmeden koşmak gerekiyor. Hiçbir alkolü ya da sigarayı önermiyoruz bu arada ama canınız ne istiyorsa onu için. Yani yasak maddelerden bahsetmiyorum. Canınız nerede koşmak istiyorsa, nerede şarkı söylemek istiyorsa orada şarkı söyleyin. Biz de bugün sen nasıl olduğunu konuşmak istedik. Bunu konuştuk. Yarın bambaşka bir şey konuşmak isteyeceğiz. Bunu konuşacağız. Biz ne kadar özgür olursak siz de emin olun dinlediğiniz programdan o kadar çok keyif alırsınız. Çok teşekkür ederim. Bize 1 saat 28 dakika boyunca katlandınız. Burak Hocam ağzına sağlık. Çok güzel. Bu arada modere etmen de gayet keyifliydi. O zaman hiç sonu da ben yapıyorum. Hemen kapatıyorum. Tamam. Bunu da sana bırakıyorum. Plansız programsız bir sonraki yayına hepinizi bekleriz. Kendinize iyi bakın. Konularımız tamamen free flow oluyor. Aklımıza ne geliyorsa onu konuşuyoruz arkadaşlar. Emin olun biz böyle 10 dakika önce bugün ne yapıyoruz diye bu ekrana çıkıyoruz. Belki de o yüzden bazen yorum yazamıyorsunuz. Lan bu adamlar ne konuşacak ki ne anlatacağız diye. Bu böyle devam edecek. Bir süre sonra alışacaksınız. Görün. Kafanızdaki sorular da canlanacak. Daha da çok soru geleceğini biliyoruz sizlerden. Elimizden geldiğince de cevaplayacağız. Aynen öyle. Yok aslında konularımız çok da sadece dinleyici nezdinde değer görmeyeceğini bildiğimiz için birçoğunun üstünü çiziyoruz.
Aynen. Çok da kahve sohbeti olsun istemediğimiz için de biraz ince eleyip sık dokuyoruz. İşin mizanseni tabii. Tabii, Çalışmıyoruz değil, çok çalışıyoruz bu konuyu ama bazen de işte böyle düşünmeden çıkıp işte sokaktan geldik oturduk hadi ya bir buluşalım seyirciyle, izleyiciyle dediğimiz anlardan bir tanesiydi. Sizi çok Evet. seviyoruz. Kendinize iyi Aynen. bakın. Hafta içi yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar.